Örtülerin altında fenerle okuduğumuz kitapların heyecanını, o karanlıkta okumanın verdiği ürpertiyi hatırlıyor musunuz? Yatmadan önce dinlediğimiz korkunç hikayelerin verdiği tatlı korkuyu hatırlıyor musunuz? O anlar, çocukluğumuzun en unutulmaz anılarından bazılarıydı. İşte Goosebumps, yıllardır tam da bu sihri yaratıyor. Her sayfasında bizi o tatlı korkulara geri götürüyor. R.L. Stine'ın ikonik kapaklı, tüyler ürperten hikayelerle dolu kitapları bir fenomene dönüştü. Bu kitaplar, genç okurların hayal gücünü ateşledi. Genç okurları korku dünyasıyla tanıştırdı, hem de onları güvende tutarak. Bu hikayeler, çocukların korkularıyla yüzleşmelerine yardımcı oldu. Burada vahşet veya aşırı şiddet yoktu. Sadece hayal gücümüzü harekete geçiren, bizi düşündüren hikayeler vardı. Hepimizin bildiği korkuların abartılmış halleri vardı. Yatağın altındaki canavar, ürkütücü yeni komşu ve sizi izliyor olabilecek oyuncak bebek. Bu hikayeler, çocukların hayal gücünü besledi. Goosebumps, ekranlarda da yeni bir hayata kavuştu. Televizyon dizisi, kitapların büyüsünü ekranlara taşıdı. Ucuz efektleri ve komik havasıyla bilinen orijinal dizi, cumartesi sabahlarının vazgeçilmezi oldu. Tanıdık hikayeleri hayata geçirdi ve Slappy kuklası ve Perili Maske gibi karakterleri tanıttı. Bu karakterler çocukların kabuslarına girdi. Bunlar sıradan canavarlar değildi. Çocukluk endişelerinin canavarca bir şekilde yansıtılmış halleriydi. Goosebumps'ın mirası inkar edilemez. Bu miras, nesiller boyu sürecek. Şimdi Disney Plus'ta yeni bir bölüm başlıyor. Yeni nesil, bu büyülü dünyayı keşfetmeye hazırlanıyor. Goosebumps Kayboluş, sevilen seriye yeni bir soluk getirmeyi ve yeni neslin kalbini fethetmeyi ve eski hayranlara da nostalji yaşatmayı hedefliyor. Bu yeni macera, hem eski hem de yeni hayranları bir araya getirecek. Gravesend, Brooklyn. Gölgelerin daha uzun, sisli havada sırların gizlendiği, yüzeyin altında uğursuz bir şeylerin gezindiği bir yer. Burada, ergenliğin çalkantılı sularında yol almaya çalışan iki kardeş olan Devin ve Sissy Brewer ile tanışıyoruz. Hayatlarından koparılan kardeşler, eşlerini ve annelerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan tarih profesörü babaları Anthony ile bu yabancı ilçede buluyorlar kendilerini. Yeni evleri, büyük amcaları Matty'den miras kalan, gıcırdayan, gizemli bir konak. Ama Matty amca, sadece fısıltıyla anılan bir isimden daha fazlası. Devin ve Cece'yi korkunç bir maceraya sürükleyecek bir gizemin tam merkezinde yer alıyor. Goosebumps, gerçek korkularla yaşa uygun heyecanlar arasında daima ince bir çizgide yürüdü. Kayboluş da farklı değil. Gerçek korkunun beklentide, yavaş kurulumda, gıcırdayan kapıda, görüş alanının hemen dışında hareket eden gölgede yattığını biliyor. Dizi, klasik korku klişelerini kullanıyor, ancak bunları daha genç bir izleyici kitlesine uyarlıyor. Dizi, sadece ani korkulara veya grotesk görüntülere dayanmıyor. Her şeyin, yolunda olduğu görünen hayatlarının hemen altında, bir şeylerin ters gittiği hissi, sürekli bir tedirginlik atmosferi yaratıyor. İyi bir Goosebumps hikayesinin kalbinde karakterleri yatar. Bu karakterler, izleyicilerin kendilerini onların yerine koyabileceği kadar gerçekçi ve ilişkilendirilebilir olmalıdır. Kayboluş, kendilerini olağanüstü olayların içinde bulan, ilişkilendirilebilir bir karakter kadrosu sunuyor. Bu karakterler, sıradan hayatlarından koparılıp, doğaüstü olaylarla yüzleşmek zorunda kalıyorlar. İçe dönük ağabey Devin, hala annesinin kaybıyla boğuşuyor. Devin, kaybın acısıyla başa çıkmaya çalışırken, aynı zamanda kardeşine de destek olmaya çalışıyor. Küçük kız kardeşi Cece, meraklı bir zihne ve macera tutkusuna sahip, gelişmekte olan bir bilim insanı. Cece, her zaman yeni şeyler keşfetmek ve gizemleri çözmek için hazır. Onlara, her biri kendi sırları ve motivasyonları olan renkli bir arkadaş ve düşman kadrosu eşlik ediyor. Bu karakterler, hikayeye derinlik ve karmaşıklık katıyor. Ve bir de, şaşkın ama sevgi dolu baba Anthony Brewer rolünde, kendi şeytanlarıyla savaşırken çocuklarıyla bağlantı kurmaya çalışan David Schwimmer var. Schwimmer, karakterine derinlik ve duygusal bir yoğunluk katıyor. Schwimmer, role gerçekçi ve ilişkilendirilebilir bir hava katıyor ve yetişkinlerin bile bilinmeyenle karşı karşıya kaldıklarında, kendilerini kaybolmuş ve bunalmış hissedebileceklerini hatırlatıyor.
Bu, hikayeye evrensel bir çekicilik katıyor. Goosebumps, Kayboluş. Önceki yapımlarının epizodik yapısından bir sapma niteliğinde. Matty amcanın ortadan kaybolmasının ardındaki büyük gizem ve artan tehdit, sezon boyunca yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve izleyicileri her bölümde koltuğunun ucunda tutuyor. Bu değişim, daha derin karakter gelişimi ve daha karmaşık, katmanlı bir anlatıya olanak tanıyor. Gizemin yavaş yavaş ortaya çıkması, tehdidin gerçek doğası giderek netleştikçe artan bir korku duygusu yaratıyor. Kayboluş, Goosebumps'ı başarılı kılan temel unsurlara sadık kalırken, çocuk eğlencesinin değişen ortamını da kabul eden, seri için doğal bir ilerleme gibi hissettiriyor. Goosebumps, Kayboluş, etkileyici bir gizem, ilgi çekici karakterler ve sağlıklı bir dozda korku sunan Goosebumps evrenine heyecan verici bir katkı. Dizi, elle tutulur bir korku atmosferi yaratma becerisinde öne çıkıyor. Gravesend'in sisle kaplı sokaklarından, Brewer malikanesinin karanlık köşelerine kadar dizi, izleyicileri gerilimde tutuyor ve her köşede neyin gizlendiğini merak ettiriyor. Genç oyuncu kadrosu, rollerine özgünlük katarak güçlü performanslar sergiliyor. Goosebumps, Kayboluş, sevilen seriye hem tanıdık, hem de heyecan verici yeni bir soluk getiren Goosebumps mirasının değerli bir varisi. Bu dizi, hem eski hayranları, hem de yeni izleyicileri memnun edecek şekilde tasarlanmış. Her yaştan izleyiciyi eğlendirecek, eğlenceli, ürkütücü ve şaşırtıcı derecede yürekten bir macera. Korku ve mizahın mükemmel bir karışımı. Dizi, nostalji ile yenilik arasında mükemmel bir denge kurarak Goosebumps ile büyüyenlere hitap ederken yeni nesil hayranları da cezbediyor. Eski ve yeni hikayelerle dolu. Hem güldüren hem de koltuğa yapıştıran, tüm ailenin birlikte izleyebileceği bir dizi arıyorsanız, Goosebumps, Kayboluş mükemmel bir seçim. Her bölümde yeni bir heyecan. Öyleyse cesaretinizi toplayın, ışıkları kısın ve Goosebumps, Kayboluş'un kalbine doğru heyecan verici bir yolculuğa hazırlanın. Korku dolu anlar sizi bekliyor. Yanınızda bir gece lambası bulundurmayı unutmayın. Gölgelerde nelerin gizlendiğini asla bilemezsiniz. İyi seyirler.